Merhaba, bugün bize ulaştırdığınız kaynakları birlikte inceliyoruz. Merhaba. Konumuz biraz hassas, Zazaca ve Kürtçe arasındaki ilişki ve tabii Zazalar Kürt değildir iddiası etrafındaki o tartışmalar. Evet. Elimizdeki metinler hem dil bilimsel hem de tarihsel kanıtlara odaklanıyor. Bizim de amacımız hani bu kaynaklardan öne çıkanları sizin için damıtmak, bu karmaşık konuya biraz ışık tutmak. Kesinlikle bu kaynaklar tam da dil, kimlik ve siyaset arasındaki o hassas kesişim noktalarına değiniyor aslında. Evet. Zazaca'nın dil bilimsel sınıflandırması ve Zazaların tarihsel olarak Kürt toplumu içindeki yeri sanırım temel odak noktalarımız olacak. Kaynaklardaki argümanları, kanıtları bir süzelim bakalım. Harika. O zaman hemen dil bilimsel tarafla başlayalım mı? Başlayalım. Kaynaklar diyor ki Zazaca yani kendilerinin Zazaki, Dimilki ya da Kırmancıki dediği dil Hint-Avrupa dil ailesinin İrani koluna ait. Evet, tıpkı Kurmancı gibi. İkisi de Batı İrani grubunda. Hatta Martin van Burnesen gibi isimler aradaki fark için şey demişler. Hani Almanca ile İsviçre Almancası farkından çok da fazla değil. Hı. Ludwig Paul, Mackenzie gibi dil bilimciler de genelde Zazaca'yı Kürt dilleri veya lehçeleri şemsiyesi altında değerlendirmişler. Peki somut benzerlikler neler? Yani kaynaklar ne gibi örnekler veriyor? Oldukça temel benzerlikler var. Mesela kelime bazında su için av, göz için çav, el için dest. Bunlar ortak. Çok temel kelimeler bunlar. Evet, güneş için roj ve roji gibi ses değişimleri olsa da kökün aynı olduğu görülüyor. Gramer yapısı da ilginç. Nasıl mesela? İkisinde de genellikle özne-nesne fiil sıralaması var. Hani SOV diyoruz ya, ez bi kitabi van hament Zazaca, ez pirtuka van huent kurmanci. İkisi de ben onların kitabını okudum demek. Anladım. Bir de o meşhur ezafe yapısı var isim tamlamalarındaki. O da çok benzer. Kitebe meme, pirtuka meme yani amcanın kitabı. Peki farklılıklar yok mu hiç? Olmaz mı? Tabii ki var. Mesela Zazaca'da i gibi çift seslilerin yani diftongların daha yaygın olduğu söyleniyor. Hı hı. Kurmancı'nın da Arapça ve Farsçadan tarihsel olarak daha fazla kelime aldığı belirtiliyor. Ama kaynakların vurguladığı şey şu, bu farklar temel dil bilimsel akrabalığı ortadan kaldırmıyor. Anladım. Dil bilimsel tablo bu şekildeyse biraz da tarih ve kültüre bakalım. Kaynaklar orada neler söylüyor? Tarihsel olarak da aslında güçlü bağlar gösteriliyor. Mesela 1937-38 Dersim olaylarının lideri Seyid Rıza. Evet. Kendisi Zaza olmasına rağmen kendini Kürt olarak tanımladı ve o meşhur "ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim" sözü sıkça alıntılanıyor kaynaklarda. Osmanlı arşivlerinde de geçiyor mu peki? Evet, Dersim bölgesi için sık sık Kürt aşiretleri tabirinin kullanıldığı belirtiliyor. Hatta daha da geriye gidersek 17. yüzyılda Ehmede Hani'nin Zazaca için dilimizin kardeşi gibi bir ifade kullandığı aktarılıyor. İlginç. Yani hem figürler hem belgeler bir birlikteliğe işaret ediyor. Peki toplumsal yaşam yani kültür tarafı? Orada da coğrafi ve kültürel bir iç içe geçmişlikten bahsediliyor. Dersim, Bingöl, Elazığ gibi bölgelerde Zaza ve Kurmancı konuşanlar yüzyıllardır bir arada yaşıyor. Hı hı. Hem Alevi hem Sünni Zazalar var. Aynı şekilde Kurmancı konuşan Aleviler de var. Maraş, Pazarcık örneği veriliyor mesela. Yani mezhepsel bir ayrım da tam olarak örtüşmüyor. Aynen. Hatta aile içinde bile bir ebeveyn Zazaca, diğeri Kurmancı konuşabiliyor. Bu tür karma durumların yaygın olduğu ifade ediliyor. Bir kaynakta geçen kişisel bir tanıklık vardı, durumu güzel özetliyor. Dilimiz farklı olabilir ama kaderimiz, acımız, kültürümüz bir. İddiası nasıl bu kadar öne çıktı? İşte burası biraz kafa karıştırıcı sanırım. Evet, işin politik boyutu burada devreye giriyor gibi görünüyor. En azından kaynaklara göre. Ne diyor kaynaklar bu konuda? Bu söylemin kökenini daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sonrası ulus devlet politikalarıyla ilişkilendiriyorlar. Yani iddia o ki amaç Kürt kimliğinin bütünlüğünü zayıflatmak, topluluğu bölmek ve belki de asimilasyonu kolaylaştırmak. 1960'lara ait olduğu söylenen bazı devlet raporlarından bahsediliyor. MİT ya da İçişleri Bakanlığı kaynaklı olduğu iddia edilen belgeler bunlar. Buralarda Zazaların ayrı bir halk olduğu fikrinin ortaya atıldığı ve bunun zamanla yayıldığı öne sürülüyor. Yani bilinçli bir politika mı ima ediliyor? Kaynaklarda yer alan iddialar bu yönde, evet.
Hatta 1980 darbesi sonrası cezaevlerinde "sen Zaza mısın, Kürt müsün?" gibi sorularla bu ayrımın kasıtlı olarak körüklendiği de yine bu iddialar arasında. Anladım. Tabii şunu tekrar vurgulamak lazım. Biz burada sadece bize sunulan kaynaklardaki iddiaları ve argümanları aktarıyoruz. Kesinlikle. Herhangi bir politik pozisyonu desteklemek ya da reddetmek gibi bir amacımız yok. Sadece metinlerde ne yazdığını özetliyoruz. Peki, tüm bunları toparlarsak ne sonuç çıkıyor? Yani bu kaynaklar bize ne anlatıyor temelde? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Elimizdeki metinlere göre dil bilimsel ve tarihsel verilere bakıldığında Zazaca ve Zazalar Kürt kimliği ve diliyle çok güçlü, köklü bağlara sahip. Evet. Ayrı bir millettir iddiasıysa bu kaynaklara göre daha yakın zamanda ve büyük ölçüde politik motivasyonlarla ortaya atılmış bir argüman olarak sunuluyor. Yani dilsel çeşitliliğin tek bir kimlik altında olabileceği vurgulanıyor. Aynen öyle. Farklılıklar var ama bu farklılıkların ortak kimliği ortadan kaldırmadığı, hatta bir kaynak İtalyanca-İspanyolca farkı kadar bile olmadığını iddia ediyor. Bu tür dil ve kimlik tartışmalarının kökenlerini, arkasındaki dinamikleri anlamak, belki de günümüzde karşılaştığımız iddiaları daha sağlıklı değerlendirmenize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bu incelemeden sonra belki sizin de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Kaynaklar daha çok işin tarihsel ve politik boyutuna odaklandı. Peki sizce günümüz dünyası, yani küreselleşme, dijital iletişim, diaspora koşulları, bunlar Zazaca ve diğer Kürt lehçeleri arasındaki ilişkiyi gelecekte nasıl şekillendirebilir? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki.